Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, tam kıvamında oldukça lezzetli çilek reçeli tarifim var. Şu anda tam mevsimi olan bu çilek reçeli tarifini sakın kaçırmayın. Tarifime başlamadan önce kimi nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz çilek reçeli tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 4 kilo çilek kullandım. Çileklerin ucundaki yeşil kısımlarını temizliyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Dört kilo çileğin hepsini güzelce temizledim. Çilekleri bol suyla yıkıyoruz. Oldukça büyük bir tencere alıyorum. İçerisine yıkayıp süzdürmüş olduğumuz çileklerin bir kısmını koyuyoruz. Daha sonra çileklerin üzerine biraz şeker gezdiriyoruz. Bu arada tarifimde 16 su bardağı toz şekeri kullandım. Şekerin de bir kısmını koyduktan sonra çileklerden tekrar ekleme yapıyorum. Daha sonra tekrar şeker döküyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Bu işlemi çilekler bitene kadar yapıyoruz. Bir kat çilek, bir kat şeker koyuyoruz. Böyle yaptığımız zaman bütün çilekler şekerlenmiş oluyor. En son kalan çileği de döküyorum. Kalan şekeri de üzerine döktükten sonra şöyle bir sallıyorum. Bütün çileklerin şekerlendiğinden emin oluyoruz. Daha sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. 4 saat boyunca bu şekilde dinlendiriyoruz. İsterseniz bu işlemi akşamdan da yapabilirsiniz. 4 saat boyunca şekerin içerisinde bekletmiş olduğumuz çileklerin kapağını açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bütün şekerler çilek suyu olmuş. Bu bekleme süresi bizim için yeterli. Tenceremizi alıyoruz, ocağımıza götürüyoruz. Ocağa koymuş olduğumuz reçel kaynayana kadar yüksek ateşte duracak. Hafif hafif, çok sert olmayan hareketlerle reçeli karıştırıyorum. Böylelikle içerisine koymuş olduğumuz şekerlerin erimesini sağlıyoruz. Reçelimiz kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra ocağımızı kısık ateşe getiriyoruz. Arada bir de reçelimizi karıştırıyoruz. Reçeliniz kaynamaya başladıktan sonra ocağın başından kesinlikle ayrılmayın. Arada bir de karıştırarak taşmasına engel oluyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Reçelimiz kaynamaya başladıktan sonra 50 dakika tutuyoruz. 50 dakika boyunca pişireceğiz. Bu arada üzerine biriken köpükleri de alabildiğimiz kadar alıyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın.
40 dakika boyunca kaynatmış olduğumuz reçelin içerisine yarım limonun suyunu sıkıyorum. Bu aşamada isterseniz sizler limon tuzu da kullanabilirsiniz. Bu tarif için 1 çay kaşığı limon tuzu yeterli olacaktır. Limonu da sıktıktan sonra tekrar hafif hareketlerle karıştırıyorum. 50 dakikanın sonunda reçelimizin pişip pişmediğini test ediyoruz. Servis tabağının üzerine 3 damla reçel suyundan damlatıyorum. Daha sonra soğuması için kenara alıyorum. Bir de şöyle bir test yapabilirsiniz. Servis tabağına alıyorum, orta kısmına reçelin suyundan döküyorum. Reçelin suyunu yaydıktan sonra onu da soğuması için kenara alıyorum. Servis tabağında soğumuş olan reçelin ortasından çizik atıyorum. Atmış olduğum çizik kaybolmuyor, reçelimiz hazır. Damla olarak soğutmuş olduğumuz reçel tabağını dik hale getiriyorum. Geç akıyorsa reçelimiz olmuş sayılır. 50 dakikanın sonunda reçelimiz hazır. Hala sıcakken kavanozlama işlemi yapacağız. Yıkayıp kurulamış olduğum kavanoz şişesini alıyorum. Şişenin ağız kısmına honiyi koyuyorum. Şişenin ince kısmına gelinceye kadar reçelden koyuyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu ölçülerle yapmış olduğumuz reçelden toplamda 3 adet 500 mililitrelik kavanoz, 7 adet ise 250 mililitrelik kavanozla reçelimiz oldu. Kavanozların hepsini bu şekilde doldurdum. Daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum, 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Ben bu aşamada eldiven kullandım. Sizler dilerseniz havlu kullanarak çok sıkı bir şekilde kapatabilirsiniz. Reçellerin üzerine kapatıyorum. İlk sıcağının çıkmasını bekliyorum. İlk sıcağı çıkmış olan reçellerin üzerine açıyorum. Bu reçel sizlere çok sıvı gözükebilir. Fakat ben çekim yaptığım için daha erken açtım. Ertesi gün daha koyu kıvam alacaktır. Bunun sizlere garantisini veriyorum. Çok lezzetli, tam kıvamında gerçekten çok güzel reçelimiz oldu. Kış boyunca afiyetle tüketebilirsiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.